Evet, evet dostlar, merhaba, merhaba arkadaşlar, bizi bekleyen dostlar. Sevgili arkadaşım, ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş'la huzurlarınıza geldik. Arzu, hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Banu Kabaş merhaba diyor yine sana. Merhaba Banucuğum. Sıla Deveci de burada. Sıla Deveci'ye de merhaba diyelim. Bu Merhaba arada herkese. Banu Kabaş'ı moderatör yaptım. Mevcut moderatörlerimize Banu Kabaş da eklendi. Banu, yönetici moderatörsün bundan sonra. Hayırlı olsun hayatım. Herhalde biraz sonra senin isminin rengi de mavileşir. Eee, Simon Elliot, hello Simon. Sıla Deveci de burada. Neyla, bu başka Neyla. Bizim Neyla değil bu. Değil o. Değil. Neyle hep oy. Ne kadar zor. Neyla di op hilate Jesus. Merhaba diyelim, ona da hello diyelim. Emil Guler, hola Emil Guler, Andorra'dan, çok sevdiğimiz yerden yazıyor. Tunzale burada, Ramazan Özkılıç burada. Banu Kabaş'ın rengi laciverte döndü. Banu, hoş geldin. Biz teşekkür ederiz. İnşallah sarı kırmızıya da döner rengi. Hayırlı olsun Banu. Bu arada Fenerbahçe biraz sonra maçı var Antalya'yla. Başladı galiba. Başladı. Teknik direktörü hastaymış. Yorgan döşek yatıyormuş. O yüzden takımının başında değil. Tedesco, Fenerbahçe'nin. Çok grip Bugün var. Kimseyi sarılıp öpme. yok, öpmem. Hiç kimseyi öpmem. Doğru söylüyorsun. Tedesco'ya da çok geçmiş olsun Fenerbahçelilere. Osman, nasılsın? İyi misin Osman? Osman Uluşan çok değerli bir kardeşimiz. Çok mantıklı yorumları var Osman Ulusan'ın. Yıllardır o da bizi takip eder. Peki Ben de Erbil'de, çok beğendim yorumlarını. Sonra baktım Osman Ulusan Bey'e. evet, %100 bazı konularda katılıyorum. Çok beğeniyorum yorumlarını. öyle değil mi? Çok mantıklı. Evet. Sıla Deveci, çok teşekkür ederim. İyiyim ben de. Evet. Savaş, maalesef savaş bütün dünyayı üzüyor, bütün dünyayı endişelendiriyor. İran'la Amerika'nın ve Vietnam'ı, İsrail'in savaşı hepimizi endişelendiriyor. Komşumuz İran ateş içinde. Ne yazık ki böyle bir ilkellik, böyle bir artık mantıksızlık diyelim, bu savaşın başlaması. Ve İran lideri Hamenei öldürüldü, devlet başkanı öldürüldü ve İran'ın bütün üst düzey komutanları öldürüldü. Şaşırdın mı? Savaş başlar başlamaz İran lideri. Şaşırmadım, bekleniyordu. Yani akşam sabah bütün o analiz yapanların hepsi söylüyordu. Sadece hiç beklemedikleri anda oldu. Hepsi toplantıdayken olmuş. Nasıl bir istihbarat, nasıl bir güç? Bekliyordum ama bu kadar çabuk beklemiyordum. Evet, yani öyle bir teknoloji var ki artık bazı ülkelerin elinde. Bu teknoloji bizde de var, inan. Bu yüksek dinleme teknolojisi, yüksek istihbarat teknolojisi çalışması bizde de var. Fakat Mossad ve CIA bu konuda çok çok ileriler. Tabii ki. Bizde de çok ileri teknoloji olduğunu biliyorum. İsteseler bu FETÖ'den kaçanların hepsini tek tek avlayabilirler. Fakat o ülkelerle başımız belaya girmesin diye bunu yapmıyor bizim istihbaratımız, ama hepsinin yerini tespit etti. Yıllar önce kaçtıktan sonra o FETÖ teröristlerinin e, ve PKK'lıları kaçtıkları ülkelerde, Orta Doğu ülkelerine tek tek kıstırıp mesela öldürdüler. MİT yaptı bunu. Bunlar tabii güzel şeyler değil, ama ne yazık ki ülkelerin menfaati gerektirdiği zaman böyle şeyler yaşanıyor. Hamenei'nin öldürülmesine ben ya bu kadar da olmaması lazım anlamında şaşırdım. Yani savaşın da bir e, şeyi olması lazım. Yani bir delikanlılığı, bir usulü, bir ne bileyim vicdanı olması lazım. Esir alabileceğin insanları öldürmemen lazım.
Ama Ya yok öyle, savaşta öyle bir şey yok. Genel olarak da yok yani. Çok yani, hayalperestlik olur. ya, yaşadık zamanında buna benzer, durumlarda öldürmeyip esir aldığımızı, hatta başka Atatürk Venizelos Yunanistan, eee, ordu komutanı, Anadolu'da savaşan Genelkurmay Komutanı'nı teslim alıp ona, misafir muamelesi yapıp ülkesine, eee, tekneyle göndermişti ama ülkesinde kurşuna dizmişlerdi. Ama Ya, Atatürk o, onun gibi hiçbir evet. adam bir daha gelmedi. Hiçbir lider, hiçbir önder, hiçbir öyle kahraman gelmedi. Atatürk yaptı bunu. Çok doğru söylüyorsun. İsteseydi Atatürk esir aldığı ve bizim, insanlarımızı öldüren Yunan askerlerinin liderini kurşuna dizebilirdi esir aldıktan sonra. Yapmadı. Onu ağırladı, yemeğini verdi. Yani ellerini bağlamadı, gözünü bağlatmadı ve ülkesine geri gönderdi ama ülkesine iner inmez "Sen bu savaşı neden kaybettin? Türklere yenildin, bizim şerefimizi yok ettin." diye ülkesi onu kurşuna dizmişti. Yani Atatürk gibi bir lider gelmedi, gelmez de. Şimdi Evet. kalleşçe yapılıyor savaşlar. Bunu söylemek lazım. Evet, evet. Evet, maalesef ama benim İranlı komşularım pek mutsuz değil. Ben hiç uyuyamadım. Sağ tarafım İran, sol daireyi İran aldı. Üstüm İran, altım İran. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii, tabii. Hep İranlılar satın aldı. Ne Eee, yapıyorlar? yaşıyorlar, aldılar evleri. Bayağı, sol tarafım 2 sene önce aldı. Bunlar yeni aldı. Alt ve üstte sanırım bir 2-3 sene oldu. Ben sabaha kadar uyuyamadım. Her taraftan sevinç çığlıkları, sesler, müzikler, ondan sonra alkışlar. İranlılar çok mutluydu. Devlet başkanları öldürüldüğü için. Hı hı. Tabii, yani bunu, eleştiren, bu sevinçleri eleştiren çok insan da var ama, dediğin gibi onları, sevince boğan bir olay, olarak gören de var. Tabii bu İran'ın iç işlerinden dolayı Hı hı. yaşanıyor. Ama hiç de, aslında hiç de hoş değil. Bir ülkenin bu günleri yaşaması hiç de hoş değil. Devlet başkanları Allah bizi öldürüldü. korusun, bizim ülkemizi korusun, hepimizi korusun. Bizim için de, atıp tutmaya başladılar. Yani bazı fanatik, faşist İsrailliler ve Amerikalılar, sıra Türkiye'de filan diye böyle paylaşımlar, açıklamalar filan yapıp duruyorlar. Biz tabii İran'a benzemeyiz. Yani, denerlerse alırlar cevaplarını. Pek tabii. Aynen o şekilde. Peki, Dubai'ye yansımasını konuşalım. Dubai'de çok, sayıda, Türk var. Oraya gidip yerleşen iş adamı var, sosyete var, ünlü var. Ebru Gündeş'in Dubai'de, evi olduğunu biliyoruz. Oraya evlendikten sonra yerleşmişti. Gerçi boşandı ama oradaki evini boşaltmadı ve çocuğu orada okumaya devam ediyor diye biliyoruz. Mesela Ebru Gündeş, iyi misin? Bir ses ver. Türkiye'de misin? Dubai'de misin? Durumun nedir? Modacı, paylaşım yapan, eee Pınar Kerimoğlu. evet, Pınar Kerimoğlu'nun, feveranları var. Ne düşünüyorsun? Dubai cenneti bir anda cehenneme döndü. Ne Evet, düşünüyorsun? çok korkutucu. Pınar Kerimoğlu'nu yakinen takip ettim. Dubai'ye gitmişti. Önce küçük bir evde oturuyordu. Sanırım 2-3 odalı. Oradan, daha lüks bir bölgeye geçti. Hı Kocaman bir hı. villa. Daha henüz 1-2 hafta oldu. O villaya geçti. Dayıyor döşüyordu. Şu anda tam bitmedi ama dün akşam yayınladığı bir story ile çok yakınına bir füze düştü ve çok korkuyla çekti bu anları. Onun gibi çok arkadaşım da var benim orada. Onlar da aynı şekilde. Valla çok tatsız. Hani, savaş görmemiş insanlar için, gerçi, hani, gören insanlar çok kalmadı. Çok tatsız, çok üzücü. Yani, filler tepişiyor, çimenler eziliyor. Her zaman bu böyle. Ne yaparlar bilmiyorum. Hani, ben kendim olsam bir saniye savaş olan bir yerde durmam ama dönemiyorlar da. Havalimanı biliyorsun kapatıldı. Sonra galiba havalimanına da bir bomba isabet etti diye ya da füze isabet etti diye bir haber gördüm. Ne kadarı doğru? Yani sosyal medya da çok kirli bilgilerle dolu. Hangisine inanacağız vesaire. Ben mesela Hamenei'nin öldüğü haberini yaklaşık 7-8 saat önce, o esas haberden 7-8 saat önce gördüm. Hatta yayınladım. Çok alakasız bir haber, sitesi yayınlamıştı.
Mesela onlardan da çok acayip şaşırdım. Onlar 7-8 saat önce nasıl yayınladılar? Ben de onlara inanıp yayınladım. Sonra baktım ölmedi vs. deniliyor, sildim haberi. Ama gerçekten onların yayınlamasından 7 saat sonra Hamenei öldü, öldürüldü. Çok enteresan yani, hani, inanılmaz şeyler oluyor dünyada, orada, burada ama ne yaparlar? Dubai'den dönerler mi, orada mı kalırlar? Bence dönerler. Bence Dubai büyük bir, darbe aldı bu olaydan. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'i destekledi. Hı hı. Hep İsrail'in yanında durdu. Amerika ile bağlantıları ve İsrail'le bağlantıları. Birleşik Arap Emirlikleri Müslüman bir ülke ama, biliyorsun, Orta Doğu'daki Müslüman ülkeler hep menfaatleri doğrultusunda. Evet, İslam dinini, öncelik olarak görmüyorlar. Menfaatleri için, yani, Yahudi bir ülkeyle, Yahudilerle işbirliği yapmaktan çekinmiyorlar ve İran'ı da kendilerine düşman ilan etmişlerdi. Tabii ki, benim düşmanımla dost olan ülke benim düşmanımdır diye İran, sadece biliyorsun şeyi değil, Dubai'yi değil, Katar'ı da bombalıyor. evet, Bahreyn'i de bombalıyor. Bahreyn'de. Enteresan, Suudi Arabistan'daki petrol depolarını, stok şeylerini bombalıyor. O dev, petrol, merkezlerini, yani dolum tesislerini bombalıyor. Eee, Dubai'de denizden su arıtıyorlar, içme suyunu Japonlar gibi. Hı Eee, hı. Dubai'liler de Birleşik Arap Emirlikleri'nde denizden arıtıyorlar. Bak İran nasıl çalışmış. Eee, Ya, o o deniz suyu arıtma tesislerini bombaladı ki susuz kalsın Araplar, kalsınlar. Dubai'liler diye. Evet. Nasıl çalışmışlar? Hepsini tek tek tespit etmişler zamanında. Şimdi savaş başlayınca hepsini bombalıyorlar. Tabii, Yani çok büyük finans merkezi ve eğlence merkezi ve lüksün merkezi Dubai. Öyle aynen. bir dünya yarattılar. Ben şeyi de çok merak ediyorum, Sedat Peker ne olacak acaba? Sedat Peker hiçbir şey olmaz. Acaba? Sedat Peker hiçbir şey olmaz. Ama orada yaşamını Orada sürdürüyor. Buraya ailesiyle beraber. dönemiyor, Rusya'ya gidemez, Gürcistan'a gidemez, sıkıntı. Ne olacak acaba? Orada mı kalacak? Yani, tabii savaşın ne şekilde nereye evrileceği belli değil. Tamam, Dubai'yi bombalıyorlar ama, Dubai ilk hedef değil. İlk hedef İsrail biliyorsun Hı ve hı. Amerikan üsleri ve Amerikan uçak gemileri, işte, eee, Kıbrıs'taki İngiliz üssüne de bomba attılar biliyorsun. İran Evet. 4 tane füze attılar Güney Kıbrıs'a. Eee, Dolayısıyla, yani, Dubai'deki detay, hedefler onlar. Artık orada yaşayan insanlar ne olacak diye, çok endişelenmemek lazım. Bir şekilde onlar yaşamaya devam ederler diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabii bu şu andaki, Hı hı. fakat Tel Aviv'dekilerin, İsrail'dekilerin için aynı şeyi söyleyemiyorum. Yani Tahran'dakiler için aynı şeyi çünkü onlar birinci derecede ilk hedefler. Hı hı. Ya, o şeyi gördün mü? İran'daki magazin konuşacağız arkadaşlar. Bu çok Ih. güncel bir konu olduğu için buraya, bunu konuşuyoruz. Biraz sonra, magazin konularına geçeceğiz. İran'da bu haziranda 12 gün savaş olmuştu ya İran'la İsrail arasında. Eee, Tahran'a düşen bir füzenin yarattığı o korkunç patlama, eee, çok sık geliyor önüme bugün. Taksiler havaya uçuyor, caddenin ortasına düşüyor füze. İran'da taksiler Tahran'da havaya uçuyor bir anda. Sivil halkın arasına. Aman Allah'ım ya. Böyle bir Görmedim şey yok ben. ya. Ben bakmıyorum öyle şeylere. Psikolojim çok çöküyor. Paylaşmıyorum. Ben de paylaşmıyorum. Hı hı. Ancak, görünce de bakıyorum. Korkunç, savaş çok kötü. Evet. Peki. Bak İpek Hanım ne diyor, yayın yaptığın İpek Canpulat. Hımm. Geçen yayında diyor Merkür Retrosu'nun çok, kötü şeylere gebe olduğunu söylemiştim diyor. Evet, söylemişti. Söylemişti. Dün de İpek'in, uçağını bombaladılar. Nasıl? Şöyle şimdi bombaladılar değil, bombaladılar Ay ödüm patlattı. koptu. Dün, İpek'le yayın yapacağız. İpek Kıbrıs'ta. Hı hı. Eee, İpek şöyle düşünmüş, İstanbul'a dönecek. Yayından 3-4 saat önce uçağı var. İstanbul'a indiği zaman havalimanında oda açtıracak. O havalimanında, misafir odaları var. Hı Onları hı. biliyor, usulünü biliyor, daha evvel de yapmış. Oradan yayın yapacak benle.
İstanbul'a inince İstanbul Havalimanı'nda. Fakat, uçağa binmiş miydin İpek ya da terminaldeyken, hava patlıyor, fırtına çıkıyor bir yerlerde, uçak kalkmıyor. Meteoroloji müsaade etmiyor uçağın kalkmasına. Fırtınanın dinmesini bekleyeceğiz diyor. O süre de uzuyor. Benim yayınıma 1 saat kala İpek bana yazdı. Bilal'cim dedi, vallahi billahi benim kabahatim yok. 3 saattir havalimanında uçağın kalkmasını bekliyorum. Ondan sonra muhtemelen senin yayın başladığında uçakta olacağım. Sıkılma dedim. Tamam. Her işte bir hayır vardır. Dün akşam da 20'de Galatasaray'ın maçı var. Çok sevdiğim Galatasaray'ın. Yayın yüzünden seyretmeyecektim elbette. 1 saat sürüyor ya bizim yayın. Hı hı. O zaman dedim ben de kendi kendime yayın yapmam. Galatasaray maçını seyrettim. A, Yani ne tatlı. dünkü yayın yapamamamın nedeni budur arkadaşlar. İpek son anda iptal edince o Retro İpek Hanım da, faaliyet göstermiş. Burcu neymiş merak ettim. İpek retro retro Gerçekten. Ay, bende olmasın, çok korkuyorum. Bir şey olmasın lütfen. Her retroda bir şeyim bozuluyor benim. İpek retro senin bineceğin uçağı patlattı. Gerçekten. İpek. Burcu ne İpek Hanım'ın? İpek Hanım yazsanıza, çok merak ettim. Burcu nötr, burçsuz İpek. Bütün burçlar hangisinde retro varsa öbür burca kaçabilecek şekilde Hepsinde var ayarlayabiliyor şu anda kendisini. genel olarak ama bazılarını çok etkiliyor. İpek diyor ki füze Füze attılar bize. attılar. Sabah kalktık diyor. Sabah mı Valla kalkabildiniz? ben Balık Ay. burcuyum. 3 senedir Satürn bana füze attı İpek Hanım. Atmadığı füze kalmadı yani. Yerle yeksan etti beni. Ya İpek ya çok güldürdün beni. Allah da seni güldürsün. Ya İpek neyse gelmiş İpek. Peki Milano Moda Haftası'nda ünlülerimizi gördük. Ben Hande Erçel'in kıyafetini beğendim. O siyahlıyı beğendim. İspanyol paça. Sen yani o vücudunun o güzelliği, inceliği ne öyle Ben ya? de çok beğendim. Arkadaşlarım hiç beğenmedi. Tavuk paçası gibi falan dediler. Aman yani bu arkadaş neden nasıl tavuk paçası? Bizim Duymasın Öget Hande. var. Hiçbir şey beğenmez. Jet Ö- Sosyete'den. Bizi Ondan izliyor sonra mu? nasıl? Öget bizi izliyor mu? İzliyor, izliyor fanatiğimiz. Ondan sonra attım ona dedim ki bu pantolondan al. Öget de öyle çok zayıf. Bu ne ya dedi tavuk paçası gibi falan. Ama Üf Öget dedim sen ya. hiçbir şeyden anlamıyorsun. Sonra o arkadaşlarına attı. Ben arkadaşlarıma kimse beğenmedi. Ben çok beğendim. Çok benim stilim ve tarzım olan bir kıyafet. Öget niye beğenmedin? Yani bu hakikaten bak son moda bu hanımlarda. Milano bu işin merkezi modanın biliyorsun. Hande Evet. Erçel de moda olmayan bir şey zaten giymez ve giydiği de bir marka. Yani neyini beğenmedin? Öget bize yazarsan memnun olurum. Hakikaten merak ettim. Çünkü kesimi falan çok güzel duruyor ya. Çok güzeldi. Ve üst parça da çok Evet. bütünlüyor aşağıya. Yani iyi bir kombin olmuş, Hı diye hı. düşünüyorum ben ama bilmiyorum Öget'in fikri nedir? O daha basic. Ben ona hep şey diyorum. Sen basic'sin. Biz şıkırtılı, süslü kızlarız diyorum. O çok He, klasikçi. klasikçiler beğenmez. Tabii. Beğenmez. Yok, Yani yok, o yok. böyle jilet gibi İngiltere kraliyet ailesi gibi giyinecek. Fazla fuzuli olan hiçbir şeyi sevmiyor. Bana da hep işte diyor ki mesela bugün diyecek ki mesela yayından sonra o kolyeyi takmasaydın sadece şöyle küpeyle dursaydın falan diyecek biliyorum. Hadi sen. Tabii tabii. Ama böyle bir eleştiren bir insanın olması iyi bir şey biliyor musun Evet etrafında ve evet. sevdiğin bir insansa bu, sana yakın bir insansa, ondan zarar gelmez. Yok yok asla dünyadaki en Eleştiri iyi arkadaşım asla hep e hayrıma konuşmuştur ve hep bravo, hayrıma hareket etmiştir. O bravo. öyle yani stille ilgili çok becerikli, çok zevkli. Yorum getiriyor işte fazla ve fuzuli olanı sevmiyor. Anladım. Peki Öget'e selam olsun. Caner'in babası Aleykümselam nasıl? bizden de. Ümran mı? Ben okuyamıyorum şimdi. Ümran değil mi? Caner'in babası nasıl Ümran? Bir haber var mı hakikaten? Caner'in babası hastanede yoğun bakımda. Ah çok Moderatörüm geçmişler evet. ve İpek Hanım teşekkür ederim. özel üyem ve moderatörüm Caner'in babası yoğun bakımda. Çok geçmiş olsun tekrar tekrar. Haber alırsanız bize de çocuklar. Evet bana da söylesinler. Hatta 2 gün önce geldi aklıma bir irtibatım yok. 5 dakika magazine DM atsınlar bilenler. Evet, evet.
Evet, peki, Hande Erçel böyle. Peki şeyi nasıl buldun? Hadise'nin pijamasını nasıl buldun? Ben pijama zannettim üzerindekini Ben gör de pijama sandım. Ya, nasıl bir şey o öyle ya? Ne garip bir şey o ya. Giyilir mi öyle Evet. şey ya? Bu Yani ne sene bileyim. ama o tarafa doğru gidiş var. Yani artık herkes o tarz pijama gibi şeylerle dolaşacak. Çok var öyle çiçekli desenli vs. Yani pijama, deseni gibi kıyafetler hanımlarda bu sene moda diyorsun, Evet, öyle evet, mi? 2026 yaz herkes aynısını giyinecek. Zaten onlar çok önceden artık o yola girdiler. Dünya Moda Haftası'nda oldukları için. Bak görürsün sokaklarda herkes öyle olacak. Ha, pijamayla gezecekler. Bu arada, Dolce Gabbana, markasına aitmiş Hadise'nin giydiği o Evet, pijama. Kerem Bürsin de aynı firmanın davetlisi olarak oradaydı. Davetli olarak diyoruz ama dostlar çok çok güzel para kazanıp gidiyorlar oralara. Çok güzel paralarla gidiyorlar. Yani Venedik, Film Festivali zamanı Venedik'e ikili olarak yine davet edilmişti Hadise ile Kerem Bürsin. O zaman 100.000'er dolar almışlardı. Yani, 5 milyon lira mı yapıyor yaklaşık? evet. Eee, Kerem Bürsin ve Dün Hadise. savaş çıktı, pazartesi 6-7 milyon dolar olur o para. Bravo. Bravo. Her şey zamlanacak şimdi. Her şey Evet. zaten çok pahalı hayat. Şimdi başta petrol olmak üzere çünkü, Orta Doğu'da büyük bir petrol krizi oluşacak. Evet. Her şey yani niye söylüyorsun bunları lütfen? Kaç Vallahi bekliyorum pazartesiyi bakayım ne olacak. Ben zaten moralim çok çökük de Evet. düşüne düşüne delireceğim artık. Hani delirirken hepinizi de aynı anda delirteyim tek başıma kalmayayım diye. Yok, yok, yok. Sıkılma fazla. Bugün bir şey okudum, güzel bir şey okudum. Diyor ki, "Amansız bir hastalık dışında hiçbir şeye canınızı sıkmayın." diyor. Gerçekten öyle. Amansız bir hastalık dışında hiçbir şeye canınızı sıkmayın. Hayat çok kısa. Hakikaten sabah oluyor, akşam oluyor. Sabah oluyor. Bak ilkbahar geldi. İlkbahar geldi ya. Kış bitti kış. O kadar hızlı yaşıyoruz. Zaman o kadar Doğru. hızlı geçiyor. Onun için Madonna'ya gidelim. Madonna Milano Moda Haftası'nın dünkü bölümünde o da Dolce Gabbana'nın davetlisi olarak katıldı. Madonna siyahlar giymişti. Elinde turkuaz renk eldivenler vardı. Turkuaz renk. Ya Madonna gelmişsin 63, 64, 65 mi yaşına. Zaten bütün dünya seni tanıyor. Kraliçesin müzik sektöründe. Milyonlarca takipçin var. Bana bunu Arzu söyle. Sen aynı zamanda çok başarılı bir halkla ilişkiler PR'cısın. Bu dikkati çekmek, beni konuşsunlar. Bu arzu, bu istek hiçbir şekilde bitmez mi ya? Zaten çok büyük şöhretsin. Yani o Bitmez turkuaz renk. çünkü o işin raconu o. Mesela o eldiveni Madonna takmayacak, kim takacak? Kim takacak? Yani onu yapmak durumunda. Ben düşünsene benim dünya starı falan olduğumu, yani dünyanın bütün renklerini barındıran eldivenleri falan takardım yani. Ben de çok severim kokoşluğu, Hah, ondan sonra kokoş. şıklığı. Kokoş. Evet, evet. Bravo, devam et lütfen. Evet, çok severim. O da Madonna takmıştır. Yani bizzat ben de takarım. Benim de mesela aksesuarlarım, taktığım eldivenler falan çok aykırıdır. Sanatçı mıyım vs. değilim. Ama gerçekten mesela giydiğim, hani, sen de biliyorsun günlük hayatta ya da bir davette bir bluzum, oyun buyum şıktır. O bir öne çıkma isteği değil, ruhunun içinden gelen bir şey. Mesela bugün bu gri geldi içimden ve bu pembeler geldi. O an ruhun istiyor. Ben mesela geceden hiçbir şey köşeye koymam. Yarın mesela işim var, işe gideceğim. Geceden koyduğum şeyi sabahleyin ruhum istemez. Sabah kalkarım bambaşka bir kıyafet isterim. O yüzden biraz içinle, yani bence çok yakışmış, çok güzel olmuş. Ben mesela Hadise'ye de öyle abartıyı çok yakıştırıyorum. Ajda Pekkan'a da çok yakıştırıyorum. Çok güzel taşıyan insanlar bunlar. Evet, yani burada Madonna'nın yani çok güzel deri bir eldiven, rengi de çok güzel turkuaz ama yani insan düşünüyor ki yine böyle bir mavili filan bir şeyle ya da kırmızılı bir şeyle filan uyumlu. Burada uyum sıfır ama fark ediliyor. Sırf eldivenlere bakıyorsun, ve, Zaten sen diyorsun. amaç o. Sadece onu görmek. Yani bir şey çok öne çıkıyorsa, gözüne giriyorsa ilk Hımm. hedef onu görmen. Geri kalan her şeyi de nötrlemen gerekiyor.
Evet, bizim konuştuğumuz gibi dünyadaki dergiler filan da magazinle ilgili yayınlarda baktım, eldiven detayına mutlaka yer veriyorlar, Evet, bu vermişler. sene çok moda eldiven. Ben de geçen sene koli koli verdim hep eldivenlerimi. Bir pişmanım, buraya kadar eldivenler, her renk. Bir geldi bana, evi de temizleyeyim dedim. Kolilerce eldiven dağıttım. Hay Allah ya! Bir tanıdık birisine vermek lazım. İsteyebileceğin, geri Yok isteyebileceğin. isteyemem, çok utanırım. Tanıdık Yani zaten hepsi de isteyemem yani. sen iyi verebiliyorsun. Ben hiçbir şey veremiyorum ya, kıyamıyorum ya. Ben hemen bak 2 seneye kadar mesela Evet, şimdi kış bitti ya, evet. kışa ait ne varsa her şeyi toplayıp uygun gördüğüm kişilere veriyordum. Ay, çok Sonra bu güzel. zamlardan sonra Evet. baktım hiçbir şey alınabilir durumda değil. Bu geçen sene ve ondan önceki sene bir tutmaya başladım yani. Ben hemen veririm. Çünkü bir şeyi bir sezon giymiyorsan onu bir daha giymeyeceksin. Senin giymediğin bir şey de başka birini sevindirsin derim. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ben 30 senelik tişörtlerimi bile çünkü çok iyi bakıyorum onlara. Çok iyi bakıyorum ve tekrar giyiyorum, biliyor musun? Hiç 30 senelik olduğu Allah anlaşılmıyor. Allah. Tabii, tabii, tabii. Zamanında aldığım, tişörtler filan. Eski şeyleri evet verdiğim oluyor da senin gibi yapamam ben. Ben hemen, Hemen hemen. gardırobu boşaltıyorsun, öyle Baştan mi? aşağı yani onu giymediysem ya da 2 kere 3 kere giydiysem bitmiştir benim için. Öyle yapıyordum ama bu sene ve geçen sene biraz duruldum. Yani çok korkunç oldu çünkü tekstil fiyatları. Çok. Hatta yani, geçen seneler falan kış geldi, almayı da unutmuşum. O kadar çok palto dağıtmışım ki. Kış geldi palto yok. Annem diyor ki "Paltoların nerede?" Dedim vermişim hepsini. Hay Allah ya. Hay Allah. Lütfen baksana aşağıda yazan arkadaşımız kim? Süreyya Hanım değil mi? Süreyya Hanım. Süreyya Işık Diker. ters geldiği için zaman zaman gözümü alıyor. Süreyya Diker hanımefendi, özel üyemiz, özel abonemiz. Merhaba Süreyya Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Eee Dilek Şenyurt burada mı acaba? Özel abonemiz Dilek Şenyurt Almanya'dan, Frankfurt'tan. Almanya'da kar var, Almanya kış. Herhalde üşüyor Dilek. O Bir bize yüzden. yağmadı kar ya. New York'ta karlar altında. Kimse evinden çıkamıyor. Bir bize yağmadı. New York ne kadar kötü ya. Amerika'nın bir kısmı ne kadar karlı değil mi? Nasıl Evet. bir kış? Nasıl bir Kuzenlerim kış? orada hiç çıkamadılar evlerinden. Rehin hepsi. Nasıl bir kış o ya? Nelida Manzano Arjantin'den gelmez oldu Nelida. Gelmez oldu. Sonra izliyor yayınlarımızı. Özel abonemiz Nelida Manzano'ya da selam vermiş olalım. Delfina Dimasio Şili'den. Delfino Dimasio. Bu da Delfina da yok şu anda. O da bizi sonradan izliyor. Peki saat farkı nedeniyle bu arkadaşlar canlı yayınlara çok gelemiyorlar. Caner Tuzcu diğer bir özel abonem ve moderatörüm. Babasının hastalığı nedeniyle olsa gerek aramızda değil. Peki arkadaşlar. Arzu Altıntaş'la ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş'la yayındayız arkadaşlar. Evet. Şimdi Milano'da bir başka isim daha vardı. Dünyaca ünlü Hollywood starı Demi Moore da oradaydı. Demi Moore 64 yaşında. Gördün mü Demi Moore'un son görüntülerini? Gördüm. Şahane değil mi? Evet ya. Evet ya. Evet ya. Nasıl incelmiş, nasıl yaş Hem atmış. incelmiş hem de yüzünde çok öne çıkan dolgular vardı. O Evet. dolguları temizlemek de çok zor. Bütün bu yüzü açıyorlar ve alttaki dolgular artık sinirlere yapışmış oluyor. Çoğu eski starda var bu Böyleydi. dolgular. Daha önceki hali böyleydi. Evet, evet ve Daha onları önceki temizlettirmiş. önceki hali böyleydi. Eee, ve bunları temizletmiş. Şöyle olmuş diyeceğim. Bebek gibi olmuş, genç kız gibi olmuş. Kim yaptı, hangi doktor meraktan öleceğim. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Evet, bayağı temizletmiş dolguları. Bu nasıl bir fark ya? Ha? Evet, Bu nasıl bir fark? inanılmaz. Yani burada sanki 30 yaş atmış gibi deminki fotoğrafa göre. Bu nasıl bir fark? İnsanlara yaptılar o dolguları. Şimdi akım ne biliyor musun 2026'da?
Milletin dudaklarını şişirdiler, yüzlerini şişirdiler. Şimdi de doğallık moda oldu. Vallahi bak yeni trend bu. Herkes dolgularını çıkarttırıyor. Ondan Evet, sonra o surattaki dolgular, dudaktaki dolgular. Şimdi yeni trend ince dudak olmak ve dolgusuz olmak. Bu da şu demek, ben çok popüler olacağım, hiçbir şeyim yok. Millet tekrar o dolguları çıkarttırıp natürel olmaya çalışırken ben natürel kaldığım için şu anda 15-0 öndeyim. çok iyi, çok iyi. Sende hiçbir şey yok, değil mi? Yok yok. Yani Gucci defilesi için Milano Moda Haftası'na Gucci firmasının davetlisi olarak gitti. Hem podyuma çıktı hem orada medyaya röportajlar verdi. Videolar, fotoğraflar milyonlarca, 10 milyonlarca beğeni aldı. Yayınlanan videoları bu yeni haliyle Demi Moore'un. Demi Moore yani şimdi burada son derece genç gördük kendisini ama dolu dolu hayat yaşamış bir star. 1962 doğumlu, yani 64 yaşında, 3 evlilik yaşadı. Bruce Willis, ünlü Hollywood starı Bruce Willis eşlerinden biriydi. Ben ikisini el ele Cannes Film Festivali zamanı, aramızda 1 metre mesafe vardı. Kendilerine mikrofonu da uzatmıştım. Say paparazzi, please say paparazzi. Paparazzi bizim programın ismi. Say paparazzi. Onlar da ne diyor bu adam? Niye paparazzi söylememizi istiyorlar? Neden Hı hı. paparazzi söylemediler? Benim kafasızlığım. Çünkü paparazzi o Estağfurullah. yıllarda da ünlüleri kovalayan, yakalayan, ünlüleri taciz eden muhabirler, foto Hı hı. muhabirleri. Ben say paparazzi please diye mikrofon uzatınca ikisine birden demediler. İnatla demediler. Vakit de var, bir sürü vaktimiz de var. Yan yana bir açılıştaydık. Onların bir mağaza, restoran zinciri vardı. Bruce Willis, Sylvester Stallone filan hep Evet. açtıkları, unuttum ismini şimdi, dünyanın çeşitli şehirlerinde Cannes restoranın açılışına gelmişlerdi. Desene say Turkey, Türkiye, hey hello İstanbul dedirtsene. Ne gerek var say papa? İlla onu dedirteceğim. Programın ismini söyleteceğim. Olmadı, dedirtemedim, demediler. Haklılar da. O anda aklıma gelmedi, biliyor musun? Yani bunu istemenin yanlış olduğu. Öyle bir anımız var. Anım var. Ne Ee, güzel. evet. Ve oranın Milano Moda Haftası'nın adeta göz bebeği oldu. Medyanın göz bebeği oldu Demi Moore. Şimdi hakikaten parası olan hanımlar Demi Moore'un bu videolarını, bu fotoğraflarını birbirlerine atarlar. Bak gördün mü? Nasıl oluyor? Ben de yaptıracağım. Ama burada çok operasyon var. Sen bu işi iyi biliyorsun. Bu estetik dünyasını. Herhalde bir seri operasyon geçirmiştir, değil mi? Sadece yüzüyle ilgili değil. Tabii Bütün komple. bütün o vücut gitmiş, Tabii. Zaten o incelmiş. yaşta sarkmamasının imkânı yok. Hani girmişken hepsine girmiş gibi bir de çok incelmiş. Hani o yapılan ilaçlar mı, iğneler mi inceltti bilmiyorum ama o iğneler inanılmaz inceltiyor. Türkiye'de de çok kullananlar var ama genel olarak da bir baştan aşağı yani çok zor bir şey yapmış. İnanılmaz gençleşmiş. Yani hem temizleyip dolguları hem o kadar iyi germişler ki Değil kadın mi? 35 yaşlarına falan dönmüş. Hiçbir depo gözükmüyor, yani bizim gördüğümüz kadarıyla. Üzerinde de lateks midir o, bir böyle Evet, evet. baştan aşağı tulum var. Vücudu saran, adeta James Bond kadını gibi, James Bond'un sevgilisi gibi, değil mi? Evet, evet. Gram da yağ yok, onu giymek de yürek ister yani. Onu da söyleyeceğim. Yani o kiloları vermiş ya da o estetikle, operasyonla yağ çekmişler. Sonradan vücudunu germeyi de başarmışlar. Bu çok zor, değil mi? Evet, çok zor tabii ki. Uyluklar vs. her taraf geriliyor, kollar ama o zayıflık liposuction'la falan olacak bir zayıflık değil yani. Liposuction'la en fazla 5 kilo yağ çekebilir. Hadi Hollywood'da, orada, burada diyelim ki 7 kilo çektiler. O öyle bir zayıflık değil. O bildiğin zayıflamış, kurumuş, erimiş yani. Bu arada gözde gizeme gidiyorum. Ben de kilo verdikten sonra vücudumu toparlamak için o kadar faydasını görüyorum ki onu da söylemek lazım. Söylemek istiyorum. Gözde Ne Gizem güzel. Ataşehir'de, arkadaşım kendisi. Vücudumun toparlanması için orada uzmanlar var, işi çok iyi bilenler.
onların çalışmasıyla, gayretiyle hakikaten kendimi çok iyi hissediyorum. Bunu da tam yeri gelmişken söylemek istedim. Peki, ya Bayhan'ı gördün mü Survivor yarışmasında? Şarkıcı Bayhan'ı. Görmedim. A! Bayhan Survivor'da, eee, şeye katılıyor, Survivor'da iletişim oyununda onun, içinde bulunduğu takım, Şöhretler takımı büyük ödülü kazanıyor ve, Türkiye'deki yakınlarından mesajlar almaya hak kazanıyorlar. Mesajlar, işte fotoğraflar, onlara bir zarf geliyor Türkiye'den onun adına. İçine sevdiklerinin son fotoğrafları çekip Hı hı. yolluyorlar. İşte 2-3 satırda mesaj, yazı, hasret gideriyorlar. Bayhan zarfı açıyor. Django diyor, Django, Django köpeği. Meğersem Bayhan köpek sahibiymiş ve köpeği ona aşık. Django'yu anlatmışlar herhalde. Bayhan'a gidecek bu fotoğraf falan diye. Django öyle güzel duygulu bir poz vermiş ki ve Bayhan diyor ki özlemiş beni diyor. Fotoğraftan anlıyor Bayhan. Fotoğrafa bakınca köpeğinin ne demek istediğini de anlıyor. Gözlerinde hasret var, özlem var. Neredesin lan diyor bana Django. Hadi geleceksen gel diyor bana. Özlemiş ve endişeli bakan gözlerle beni arıyor diye de böyle anlattı ekranda bunu biliyor Gördüm, musun? X'te gördüm. Survivor'da görmedim de X'te dolaşıyordu görüntü. Ya köpekler bambaşka ya. Kediler, köpekler hakikaten değil mi? Nasıl Çok, çok bambaşka, çok acayip nasıl? vefalılar. Dünyanın en güzel varlıkları, insandan bile daha güzel hayvanlar yani. O kadar kutsallar. Bak insan öyle değil. İnsan beşer şaşar, içinde kötülük barındırır ama hayvanlar çok saf varlıklar. Çok seviyorum ben de. Yani ben mesela İstanbul'dayım. Çocuklar Bodrum'da Şebnem'le Hidayet ve Tarçın. Kışın bundan 2 sene evvel eee, Hidayet diyormuş ki baba geliyor diyormuş. Baba geliyor, baba geliyor diyormuş. Tarçın hemen kapıya koşup bahçe kapısına bakıyormuş böyle. Baba geliyor filan. Nasıl anlıyorlar? Nasıl? Ve Tabii, yatıp bekliyormuş kapıda. Yatıp bekliyormuş baba gelecek diye filan. Bak tabii, anlatıyorlar. tabii. Yani her şeyi anlıyorlar. Menfaatsiz seven tek varlıklar. Menfaatsiz seven tek Tek var. varlıklar. Gerçekten öyle. Hiçbir menfaati yok. Koşulsuz seni seviyor. Her koşulda. Kız, çok kötü insanlar var. Nice şiddet gösteriyorlar hayvanlara. Allah onları inşallah yakın zamanda kahır eder. Hepsi perişan olsunlar. Ona bile yani o kadar şiddet gösteren şerefsiz, iğrençlere bile hayvan 2 dakika sonra çağır yanına gidiyor yani. İnanılmaz varlıklar. Bu son söylediğin o kadar doğru ki. Onu dövene bile gidiyor yanına. Evet, Ayağının dibine yatıyor. evet. O Beni kadar sev, vefalılar yani. kuyruk sallıyor, beni sev yapıyor. Evet. Ümran Keleş, hayvanlar bazı insanlardan çok çok iyi diyor. Ramazan demedi, savaş başlattı. O mu insan, bu mu hayvan diye. Bir tanesi diyor, Ramazan demedi, savaş başlattı. O mu hayvan, bu mu hayvan? Evet, Hafsan'ı sancak tutan Kubilay Aka aşkı bitti. Kubilay Aka'nın çapkınlığı yüzünden bitti. Ve sen çok güzel bir haber yaptın. Eee Arkadaşlar Arzu Altıntaş'ın 5 dakika magazin Instagram hesabını takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Çok güzel, çok çarpıcı haberler yayınlıyor. Özel haber yaptın. Sen anlat haberini. İlginç bir haber yaptın. Günay Çoban var, şarkı sözü yazarı. Bir Günay sevdiğimiz Çoban. çok şarkının sahibi. Nasip değilmiş aklıma gelen Özcan Deniz'in söylediği. Sezen Aksu'nun birçok şarkısı, Tarkan'ın çok sevdiğimiz şarkılarının söz yazarı. Günay Çoban'la takipleşiriz Twitter'dan. Tweetini gördüm. Sonra zaten dakikalar içerisinde haber yaptım. O şey yazmış, modada oturur. Modada Miray Daner'le çıktığı zamanlarda ya da aynı dizide oynadığı zamanlarda bir kafede karşılaştık demiş. Kafede karşılaşınca yan masadaki bütün kızlar Kubilay'ın üstündeydi. Sonra da birinden telefon aldı demiş. Altına da çok yorumlar değişik. Kubilay'a hak verenler, Günay Bey'e bağıranlar. Telefon numarasını almış. Tabii. Miray Daner tuvalete gidince. Evet, tuvalete gidince Yan sonra de masadaki
kızın telefon numarasını alıyor. Kendisiyle Evet. kesişen. Ya Tweet'in sonuna da eklemiş, "Fena çapkın." demiş. Böyle yaşadığı bir anıyı paylaşmış. Ben de hemen bunu haber haline getirdim. Sonra baktım altında çok yorumlar vardı. Kubilay'a, arka çıkanlar, Kubilay haklı diyenler, ne kızları yerden yere vuranlar falan. İletinin altı birazcık karışmış. ya burada Kubilay'a hak verecek ne var ya? Neresi haklı ya? Ya Evet. sevgilisiyle bir kafeye giriyor oturmaya. Miray Daner o zamanki sevgilisi. Hı hı. İçeriye bir ünlü birisi geldi diye görenler, tanıyanlar kesiyorlar onu. Kızlar Tabii. eli yüzüne Etrafı doluyor kadın sürüsüyle. evet. Hepsi onu kesmeye başlıyorlar. Evet, o da içlerinden bir tanesini gözüne kestiriyor çaktırmadan. Sevgilisi tuvalete Boş çıkmayayım gidince de diyor buradan. onun telefonunu alıyor yani. Evet, evet. Ya Günay Çoban da buna şahit olmuş. Onu yazıyor. Fena çapkın diyor. Çok enteresan işte. Yani ne yaparsanız yapın elbet bir gören var yani. Hiç kimse görmüyorsa Allah görüyor. yani bak ondan sonraki sevgilisi Hafsa Nur'la da ne kadar araları iyiydi ama bizler diyorduk ki ya Allah Allah bu işte bir iş var. Bu aşk çok uzadı. Bu çocuk hala aldatmadı. Huylu huyundan vazgeçmez. O da yapacağını yapmış. Hafsa Nur Sancak Tutan da takip etmiş. Telefonunu bir şekilde yakalamış mesajlaşırken başka kızla, belki de kızlarla. Ondan sonra da terk etti onu. Tabii canım kafeye gidip sevgilisi tuvalete gidince telefon alan tabii ki rahat durmuyordur yani. Allah Allah. Bu ne sence? Bu nasıl bir şey? Bu bir virüs mü var? Bir çapkınlık virüsü mü var bulaşıyor bazı insan, bazı erkeklere? Çok Nasıl bir talep şey? görme herhâlde. Bir de, yani o tarz insanlarda ben tabii bunu söyleyince hep ben suçlu oluyorum. Psikolojilerinde bir şey var. Küçükken annelerinden, aileden eksik bir Meme sevgi emmemiş mi almışlar. mesela? Anne memesi emmemiş mi mesela? Öyle bir şey olabilir mi? Emmiş ama biraz az sevmiş anneleri falan. Hep o sevgiyi aramak adına o eksik kalan sevgiyle herkesten talep görüyorlar. Bu hiç talep görmek istiyorlar. Bu hiç normal bir şey değil. Yani etrafında Ahmet de beni sevsin, Mehmet de sevsin, o da sevsin, bu da sevsin. Kadın için de çok sakıncalı, erkek için de çok sakıncalı. İlgi açlığı o, başka hiçbir şey değil. Yoksa insan bedeni ona uygun değil, zihni de ona uygun değil. İnsan hep hani neden tek kalp var? Tek kişiyi sevmeye programlı. Ama bu tarz insanlarda hep defo var yani. Benim de çok yakın kanka, erkek arkadaşlarımda mesela bakıyorum. Hep böyle herkesle görüşmek istiyorlar, herkesle mesajlaşmak. Hepsinin ortak özelliği anneleriyle ilgili çok büyük sıkıntı yaşamışlar çocuklarında. Ya anne bırakıp gitmiş, ya anne sevgisini alamamışlar. Hep aynı profil yani. Şefkat arıyorlar. Evet. Zeki Müren'in çok güzel bir şarkısı vardı, "Şefkat Arıyorum" diye. Hatırladım. Çok güzel bir şarkısı vardı. Evet. Şebnem sen ne diyorsun bu konuda? Yani çapkın erkekler, bir türlü uslanmayan çapkın erkekler geçmişlerinde anne sevgisi görememişlerdir. Eksiklik vardır diyor Arzu. Doğru, duygularında bozukluk oluyor onların. Değil mi? Duygu durum bozukluğu. Duygu durum bozukluğu, psikolojik olarak yeterli şekilde tatmin olmamışlar. Evet, Annelerinden eksik görmüşler eksik sevgiyi. görmüşler. Baba eksikliği olanlar da O da çok içe o da kapanık kötü bir şey. oluyorlar. Evet, Kızlarda onlarda, kızlarda. kadınlarda ilk gördüğüne bağlanma ihtiyacı oluyor. Bütün Baba. hatalarıyla kabul ediyor, hep tolere ediyor adamları. Adam ne yaparsa yapsın bütün hatasını kabul ediyor. Çünkü babadan yana eksik ya. O Evet. yani aslında, hani, kendini de bir sevgiye layık görmüyor. Çünkü babası sevmemiş, babasıyla sıkıntılı bir ilişkisi var. Dolayısıyla bir adam ona dünyanın en kötü şeylerini de yapsa susup oturmayı yeğliyor. Kötü bir şey ya. Ay, şimdi bu Hafsanur Sancak Tutan da ortalarda erkek kalmadı, ortalarda adam kalmadı demişti. Hemen arkasından tesadüf Kubilay Akay'la çıkmaya başladı. Ondan sonra da ortalarda adam kalmadı, en hasını buldum diye açıklama yaptı ama al sana hasını. İhanete uğradı 1,5 sene sonra. Uğrasın, Peki, bir şey olmaz ki. Eden kendine eder. Kubilay Aka
Böyle yapa yapa suni, yüzeysel ilişkiler yaşaya belirli bir yaşa gelecek. Eden kendine eder ya. Hafsa Nur'a hiçbir şey olmaz yani. Aslı Enver olayında vardı ya. Aslı Enver bak ne güzel evlendi. Şahane de bir evliliği var. Bir sürü böyle örnek var yani. Böyle adamlar öyle yapayalnız kalıp yalnız ölecekler. Yapa yapa yılları geçirecek. Ondan sonra da yani yalnız kalır tabii ki. Hiç Tabii kimse yalnız güvenip de kalacak. hiç kimse Sevgisiz, ruhları harap. Ya kadın için de öyle. Birçok insanla görüşmek insanın ruhunu çok yaralayan bir şeydir. Kadın için de öyle yani. kadın için de öyle. Peki bu Sezen Aksu'nun kendisinin görüntüsünü çeken Cihangir'de muhabirlere nezaketsizsiniz diye çıkışması konusunda ne diyorsun? İzledin değil mi o videoları? İzledim, O videoyu. izledim. Yani böyle bir şey oldu, böyle bir olay oldu. Sezen Aksu bir kafeden çıkıyor yanında bir beyefendiyle. Bizim genç arkadaşlar da muhabirler de onu görüntülüyorlar, çekiyorlar. Bir de çok efendice görüntülüyorlar, yaklaşmıyorlar. Efendim, efendim, efendim. Evet, evet. Enteresan. Yani kibar konuşuyor, güzel konuşuyor. Yani diyor ki Sezen Aksu e, nezaketsizsiniz diyor. Bundan sonrasının bana kalmasını istiyorum. Çok mu zor anlamak diyor. Muhabir arkadaş da diyor ki videoya çeken efendim sizi rahatsız etmedik. Uzaktan çekim yapıyoruz. Rahatsız etmeden sizi hiçbir zaman üzmüyoruz diye kibar kibar konuşuyor ama Sezen Aksu öfkesi geçmiyor, dinmiyor. Yani daha anlayışlı olması gerekmez mi? Bu çocuklar soğukta, kışın orada içeride Sezen Aksu çok ünlü bir insan var diye kim bilir ne kadar beklediler çıkıp görüntü almak için. Çalışıyorlar ekmek parası ve halka Sezen Aksu'nun hayranlarına, sevenlerine Sezen Aksu'nun bir haberini yetiştirmek, göstermek. Bir de yani sen Sezen Aksu'sun. Tabii ki çekecekler. Düşünsene sen yazı işleri müdürüsün, onların müdürüsün. Cihangir'desin, elemanını göndermişsin muhabirini. Sezen Aksu orada çekmiyor. Zaten çocuğu akşama işten kovarlar yani. Böyle bir Tabii canım, dünya var mı? Sezen Aksu bunu çok iyi biliyor. Tabii ki bilmez mi? çekecek yani. Zaten çok büyük bir olay yani hiç ortalarda görünmeyen Sezen Aksu'nun Cihangir'de olması. Ben hatta haberimin altına da yazdım. Dedim ki tabii ki çekecekler. İyi ki bana rast gelmemiş. Paçasına yapışırdım ben. Orayı da çekeyim, burayı da çekeyim. Allah aşkına bir şey söyleyin falan diye yani. Hani o durumda bizi mi dövecekti? Ne olacaktı yani? Hani Sezen Aksu'sun anladın mı? Zaten çekilmen lazım ve Cihangir'desin. Hani niye öyle bir çıkış yapmış bilmiyorum ki her zaman çok kendisi nezaketlidir muhabirlere karşı. Muhabirler de ona karşı çocuk o kadar efendice ismini unuttum şimdi. Çok genç bir muhabirlerden. Ben de unuttum, evet. O kadar tatlı tatlı gidiyor ki o kadar beyefendi. Tamam çok agresif olanları da var. Efendim zaten uzaktayız. Efendim hani çekiyoruz falan filan diyor. Hala nezaketsizsiniz diyor ama acaba bir öncesi mi var? Şu Yok varsa yok. yok değil Öncesi yok. mi? Yok Sezen yok. Aksu kafede otururken onlara poz verdiyse çocuklar ben yürürken en azından gelmeyin röportajımı yaptım, pozumu verdim, devamı gelmesin dediyse haklıdır. Yok, öyle bir şey yok. Öncesi yok. Yani orada çocuklar dışarıda görüntü alıyor diye muhabirler tepki gösteriyor ve çocuğa nezaketsizsiniz diyor. Hoş değil yani Sezen Aksu adına hoş bir davranış olmamış. Ama arkadaşlar da saygı içinde kendisine Vallahi çok iyiymiş gerekeni. çocuklar. Diyorum ya ben olsam paçasına yapışmıştım Sezen Aksu'nun. Yemin ederim Allah aşkına diye yani. Çocuklar yine çok efendiymiş. Çok efendi. Yine çok Tabii. efendiymiş. Evet. Peki, Mert Ramazan Demir'in 25 Mart'ta yayına gireceği açıklanan, dijitalde yayınlanacak biliyorsunuz "Bize Bir Şey Olmaz" dizisiyle ilgili bir tanıtım videosu yayınlandı. Biz yayına girerken, orada Mert Ramazan Demir'in spor yapmış belli. Vücudu, kasları biraz daha gelişmiş, görüntüsü. Sen Mert Ramazan Demir'i yakışıklı buluyor musun genel olarak? Buluyorum. Buluyor musun? Ki ben esmer hiç sevmem buluyorum. O kaşları falan nasıl değil mi? O kaşları Kaşlar kalın, fena evet. kalın, kalın böyle. Yani o kaşlar peki,
Sence incelmeli mi? Daha böyle bir incelse daha mı iyi olur? Kalın kaşlı erkek, kaba mı durur kalın kaş sence? Kaba mı duruyor? Ben hiç sevmem. Ben kara kaş, kalın kalın kaşlar, böyle kıllı adamlar falan, esmer mesmer hiç hoşlaşmam. Ama bir dakika. Kıllı adamlar diyorsun da erkek dediğin doğa gereği kıllı olur. Ben de göğüslerini tıraş eden erkeklerden filan hiçbir şey anlamıyorum ya. Var bile biliyorsun değil mi? Ay vallahi dünyanın en Böyle güzel şeyi. makinayla bir göğüslerimizi mesela Mustafa Sandal 30-40 sene evvelden biliyorum göğüslerini tıraş eder. Yani ama o göğüslerine parmağını dolayacaksın, yatacaksın. Ay yok. Sevgilinin göğsüne Nefret ederim. yatacaksın. Şimdi böyle dolayacaksın. "Beni seviyor musun aşkım?" diye soracaksın. Ya Ben kıl düşmanı bir insanım. ama Aklıma yani da bir şey geldi. ne geldi? İsimlerini söylemeyeceğim, korkmasınlar. Senin gittiğin Gözde Gizem'de çok ünlü 2 oyuncu arkadaşım var bu kıl mevzusundan. Öyle mi? Bu arada bana yazmayın şu anda yayındayım. Hat gidiyor. Onlara dedim ki ben şimdi kıl düşmanıyım. Onlar da böyle göğüsleri kıllı, kolları kıllı. Hepsinin bacağına, göğsüne epilasyon yaptırdım. 2 gün önce konuştuk. Türkiye'nin tanıdığı en ünlü oyuncular. Bana şey yazmış. Kanka Allah senin cezanı versin. Çok mutsuzum. Göğsümde hiç kıl kalmadı. Kolum Do molum. haklı ama doğru ama ya. Kılsız erkek olur mu ya? 2 kardeş bunlar. Çok ünlü oyuncu. Diyor ki Allah kahretsin seni diyor falan. Yani ben söyledim anladın mı? Çok kötü, iğrenç. Böyle kıl mı olur kanka manka. Şu an çok pişmanlar. Bak ben şuna karşıyım erkekte, sırtta kıl olayına karşıyım. O sırtta kıl olduğu zaman filan o başka tarafa gidiyor. Yani o artık bambaşka bir şey ama göğüste kıl bu yani Valla bak normal o kadar ya. hassasım ki rezil olurum, çıkartabilirim. Hiç sevmem. Hiç sevmezsin. Peki Hiç. ama Mert Ramazan Demir'in kaşları doğal bir de zorlama Evet, filan o doğal ama bence bir tık o çocuk kaşlarını aldırsa çok güzel olur. Hani öyle çok izleyicinin gözüne artık hitap etti ama bence yani inanılmaz yani Türkiye'deki 100 adama yetecek kadar kaş var çocukta ya. ama çok böyle patlamıyor ki öne de çıkmıyor çok fazla. Çünkü çocuğun suratı baby face filan, Evet, hatları, hep ayarlı olduğu için evet, böyle bir şey durmuyor. Fazla gözükmüyor. Çok oraya odaklanırsan evet, yoğun, evet, evet. Çok yoğun kaş, inanılmaz yani inanılmaz ötesi. yoğun. Onda Bilmiyorum kaç ama sor, ben çok ekstrem bir kadınım. Hı Sor hı. kadınların hepsine. Kadınlar bayılır kıllı adama. Kıla da bayılır. Göğüs kılına da, kol kılına da, bacak kılına da. Seviyor kadınlar. Yani evet, erkek dediğin kıllı olur da aşırısı kötü tabii. Ben o dediğim gibi yani sırtta, omuzda filan böyle kıl fışkırıyor. O kötü. Onu ben de ya seninle bir yayın çok çabuk geçiyor. Ne kadar güzel bir sohbet. 62-52 dakika. Biz, 1 saate yaklaşıyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim, Ben teşekkür ederim. yayına katıldığın için Arzu. Hemen bakıyorum Arzu Altıntaş'la yarın da yayındayız. Ne güzel. Perşembe, pazar, pazartesi Arzu Altıntaş'la, salı ve cuma İpek Canbulat'la, çarşamba da Onur Akay'la. İpek'in tabii uçağı, kalkarsa ama geldi değil mi? Geldi İstanbul'da. Geldi İpek. Peki, Onur Akay da İzmir'de kalmazsa inşallah, Akçay'a dönerse evine, Onur Akay'la da çarşamba yapacağız. Seni seviyorum arkadaşım. Ben de, ben de. Seni de Çok çok teşekkürler. seviyorum. Şebnem'i de çok seviyorum. Kayınvalideni de çok seviyorum. Bütün Arzucuğum. aile hepinize bayılıyorum. Sağ ol canım benim. Bak Şebnem çok selam söyledi bu arada sana. Çok selam. Benden de selamlar. Prenses o. Salı günü değil, çarşamba günü görüşeceğiz. Ha, çarşamba Salı günü. günü benim bir işim Tamam. çıktı. Çarşamba. Arzucuğum sana prenses dedi. Ben de o da benim prensesim. Kraliçem. Kraliçem diyor. Ay Peki. canım benim. Görüşürüz. Dostlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz hepinize. Sevgiler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar izleyen herkese.